Uygulamaya arkadaşlar ilk önce bir adet de sigorta koyduk. Güç kaynağını fazını bağlarken sigorta üzerinden bağlantısını yapacağız. Evet, bağlantıları arkadaşlar artık başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar kabloyu ayarladıktan sonra kablo kesme aletiyle şu şekilde bir iki uçlarından alıyoruz. Yüksüğü kabloyu kıvırmadan takıyorsunuz. Yüksük sıkma aletiyle de şu şekilde bir, iki tane yapıyorsunuz ve hazır. Merhaba arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz videonun ve diğer videoların da yer aldığı Siemens S7200 ile otomasyon pano uygulamaları kursu şu anda udemy.com sitesinde yer almaktadır. Sizler de bu kursa indirimli bir şekilde sahip olmak istiyorsanız açıklamada yer alan indirim linkine tıklayabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim. Yüksük çok önemli çünkü bunlar enyaf kablo parçalanır, kopar, kırılır veya sağa sola değer. O yüzden güvenlik açısından ve sağlamlık açısından yüksük mutlaka enyaf kabloların uçlarında olması gerekiyor. 1, 2. Biz bütün kabloları bu şekilde yapacağız. Sadece video uzamasın diye hazır aralarda yapacağız ve bağlantılarını göstereceğiz. Şimdi dağıtıcı baramızın en üstündeki bara faz barası. Oradan bir adet faz bağlantımızı yaptım. Kanala yerleştirdim ve sigortanın üstten giriş bağlantısını yaptım ve sigortamızı. Evet, sigorta bağlantımız bitti. Şimdi güç kaynağına faz bağlarken sigorta üzerinden bağlantı yapacağım. O yüzden araya bir tane sigorta koydum. Evet, ölçü alıyorum arkadaşlar. Şimdi genellikle otomasyon firmalarının ucu ucuna ölçü alınmaz. Kanal içinde de bırakılır. Şimdi biz sadece tanıtmak amacıyla çok fazla kanal içinde kablo bırakmayacağız. Evet, sigortamızın çıkışına faz kablosunu bağladım arkadaşlar. Sıktım. Evet, sigorta bağlantısını yaptım. Kanala kabloyu yerleştirdim. Şimdi güç kaynağı L yazan yerine faz bağlantısını yaptık. Kablomuzu taktık. Vidayı sıktık ve sağlam bir şekilde montajımız oldu. Şimdi N yazan yere de nötr barasından bir adet nötr kablosunu direkt getireceğim. Evet, nötr barasından bağlantımızı yapıyoruz. Mavi kablo nötr kablosu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bağlantımızı yaptım. Şimdi güç kaynağına nötr N yazan kısma bağlantıyı yapıyorum. Evet, güç kaynağının 220 volt AC beslemesini girişini yaptım. Şimdi bir adet de toprak bağlantısı yapacak. Bizim topraklama baramız burada. Bu baradan toprak kablosu getireceğiz. Nereye? Hem güç kaynağına hem de PLC'nin şu toprak ucuna topraklama hatları çekeceğiz. Şimdi toprak barasına kablomuzu taktım, vidayı sıktım, kanala 90 derece yerleştirdim, diğer kanala geçiş yaptım, kanalların içinden getirdim ve artık güç kaynağına bağlantı yapabilirim. Evet, güç kaynağının faz nötr toprak bağlantılarını yaptım. Şimdi artık 24 volt ve 0 volt çıkışlarını alıp Clemens'leri o kablolara getireceğim. Şimdi güç kaynağından 24 volt yani artı çıkışı alıyorum. Dediğim gibi biz kırmızı kablo kullanıyoruz. Firmalarda genellikle kırmızı kablo kullanıyor arkadaşlar. 24 volt artıda. Şimdi biz 24 volt artıyı şuradaki Clemens'te dağıtacağız. Gördüğünüz gibi bu yay baskılı olduğu için bunda vida yok. Yüksüklü kısmı bu şekilde takıyorsunuz ve çıkmıyor. Bunu çıkartmak istiyorsanız bu Clemens'lerde, yay baskılılarda üst tarafta turuncu gibi içeri giren bir aparat var. Ona bastırıyorsunuz ve kablo çıkıyor. Bu şekilde. Otomasyon panolarında iki tip Clemens kullanılıyor. Ya vida ya vidalı, aynı şu şekilde sağdaki gibi.
ya da yay baskılı. İkisini de bilmenizde fayda var. Evet, eksi çıkışlı alabiliriz. Şimdi arkadaşlar, bazı malzemelerde 0 volt yazıyor. Bazı malzemelerde eksi yazıyor. Veya yukarıya bakalım. Bazı malzemelerde artı yazıyor. Bazı malzemelerde 24 volt yazıyor. Ya bunları bilmenizde fayda var. Artı ve eksi demek 24 volt veya 0 volt demek. Şimdi güç kaynağının eksisinden bağlantıyı yaptım. Şimdi eksi dağıtan Clemens'in dağıtılan bölümüne giriş yapıyorum. Evet, bu şekilde giriş yaptım. Şimdi elimizde bizim 2.5'luk kablo yok. Hani 2.5'luk kablo olsa daha iyi olurdu. Çünkü buradan birçok artı ve eksi dağıtımı yapılacak. Bu kablo biraz ince. Ama 2.5'luk bir kablo olsaydı çok daha iyi olurdu. Merhaba arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz videonun ve diğer videoların da yer aldığı Siemens S7200 ile otomasyon pano uygulamaları kursu şu anda udemy.com sitesinde yer almaktadır. Sizler de bu kursa indirimli bir şekilde sahip olmak istiyorsanız açıklamada yer alan indirim linkine tıklayabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim. Şimdi arkadaşlar, bu şemadaki artı 24 volt ve eksi 0 volt bağlantıları bitti Clemens'ler. Şimdi artık bundan sonra PLC'nin tek tek bütün bağlantılarını, girişlerini, çıkışlarını, giriş elemanları ve çıkış elemanlarının bağlantılarını yapacağız. PNP şeklinde. Evet, şemada da gösterdiğimiz gibi arkadaşlar, PLC'nin bağlantılarına başlıyoruz. Öncelikle PLC'nin çalışması için bir artı ve eksi bağlantısı yapacağız. Şimdi artı Clemens'ten bu şekilde yay baskılı zaten